Universe, Evren Senfonisi, bestelediğim 3. senfoni. İlki İstanbul Senfonisi'ydi, ikincisi Mezopotamya'ydı. Gördüğünüz gibi şehir veya bölgeler üzerine, kendimin ait olduğum topraklar üzerine eserlerdi. Evren ise hepimizin konusu, insanlığın konusu. Çocukluğumdan beri büyük ilgi duyduğum, çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir konudur. Evren üzerine tabii ki şöyle düşünmek lazım. Günümüz astrofiziği, astronomisi olağanüstü noktalara gelmiştir ve daha da ilerleyecektir. Evreni analiz ediyoruz. Evrenin nasıl oluştuğunu, hangi sebeplerle, evrenin ötesinde ne olabileceğini düşünmeye çalışıyoruz. Çıkan bilim adamlarının önümüze koyduğu evrenin tarihi, gezegenimizin tarihi her şeyden farklılaşmaya başladı. Kutsal kitapların yazdığından, düşüncelerden, efsanelerden çok farklı bir şey ortaya çıkmaya başladı. Benim beslediğim senfoni, horoskopun, astrolojinin anlattığı gezegenler üzerine bir şey değildir. Tamamen astronomi ve astrofizik belgelerine ve buluşlarına dayanan, günümüzün bildiğimiz kadarıyla olanına dayanan bir eser yaratmaya çalıştım. 6 bölümden oluşan. Birinci bölüm, evrenin genişlemesi. Biliyorsunuz, bugünkü teorilere göre büyük bir patlama olmuş. Big Bang. Bunun ilk 3 saniyesine kadar analiz edebiliyorlar her türlü veriye dayanarak. Bu Big Bang'den sonra 13.7 milyarlık bir evren oluşmuş durumda. Genişliyor, genişlemeye devam ediyor. Evrenin genişlemesi, bu genişleme prosedürünü anlatan ilk Big Bang vuruşuyla başlayan bir bölümdür. Genişlemek tabi müzikte de bir şekilde mümkün. Armonilerin genişlemesi, melodilerin genişlemesi, ritimlerin genişlemesi, ölçü vuruşlarının genişlemesi. Örnekleyeyim: 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 10 diye bir şeylerin büyümesi. İlk bölüm müziğin matematikle ilişkisi üzerine biraz bu evrenin büyümesiyle ilgili. Tabii ki o matematik verileri dinleyici hissetmeyecektir ama müziğin içinde olan bu genişlemeyi her açıdan anlatan bir bölümdür. İkinci bölüm Venüs. Biliyorsunuz astrolojide Venüs güzelliğin, kadının, dişiliğin sembolü. Ama astronomide çok farklı bir boyutta. Venüs bildiğimiz bir gezegendir. Fevkalade farklıdır. Artı 800 derece sıcaklıkta, cehennemi bir yer, volkanik bir yer, sürekli göktaşlarının düştüğü farklı bir gezegen. Şimdi bir teori var. Milyarlarca yıl önce Dünya ile Venüs çarpışmış diye. Ve bizim ayımız, dünyanın ayı, uydusu ay, bu çarpışmadan oluşmuş. Dünyanın mı Venüs'ün mü parçası olduğu bile henüz bilinmiyor. Şimdi bu çarpışmadan önce Venüs'te hayat olabilir diye bir teori de vardı. Benim senfonimdeki bu ikinci bölüm bu teoriden yola çıkan bir fantazi üzerine. Venüs'te ki o hayatın çarpışmadan ve göktaşlarının Venüs'e düşmesinden hemen öncesindeki son birkaç dakikayı anlatıyor. Venüslilerin son birkaç dakika melankolisini, dramını anlatıyor. Burada bu senfonide biliyorsunuz çok farklı enstrümanlar var. Birazdan onları da anlatacağım. Teremin, bas flüt gibi enstrümanlar Venüs'teki egzotik tınıyı, Venüslilerin dramını yansıtmaya, melodilerini yansıtmaya çalışıyor. Venüs'te müzik nasıl olabilirdi diye bir yandan da müzik o tarafa biraz doğru gidiyor.
Jüpiter. Jüpiter'de Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'de 300-400 yıldır muazzam bir fırtına var. Öyle ki rüzgarın hızı saatte 8000 kilometreye varıyor. Muazzam bir hız. Jüpiter'in NASA verilerinden aldığımız çıkardığı sesi var. Mi ve do diyez. Özellikle o iki nota Jüpiter'in temasını oluşturan uzun notalarla hızlı bir bölümdür. Fırtınayı anlatmak için rüzgar makinesi var. Çeşitli patlayışlar var, aritmik patlayışlar. İnsanoğlunun en merak ettiği şeylerden biri. Uzayda bizden başka hayat var mı? Bu soruya yönelik pek çok filmler yapıldı. Biliyorsunuz dünyada en çok merak edilen konulardan biri UFO'lar vesaire. Şimdi tabi dünyaya benzeyen, dünyadaki yapıya, kıtalar, okyanuslar vesaire, atmosfer, buna benzeyen uzayda keşfedilen her gezegen çok büyük ilgi odağı olmakta. Bunların en önemlilerinden, en başlıcalarından biri, yeni keşfedilenlerden biri Gliese. Gliese bir güneş, çeşitli gezegenler var etrafında ve bunların çoğu bir atmosfere sahip. Gezegenleri A, B, C, D, E, F, G diye sıralamışlar. G gezegeni, yani en sonuncu gezegen, hakikaten dünyaya çok benziyor. Okyanusları var, kıtaları var, farklı coğrafik yapılarda, farklı şeylerde kıtalar. Sanki bir hayat olduğu orada neredeyse kesin gibi. İnsan acaba bir bilinçli yaşama, bir intelligent life, bir akıl dolu yaşamada var mı? Bu da bir soru işareti tabii. Gliese 581G yer çekiminin çok olmadığı bir gezegen. Dolayısıyla varsa da uçarak varlar. Şimdi Universe Senfonisi'nin en devrimci özelliklerinden biri, neredeyse 30 tane yeni enstrümanın kullanılması bu eserde. Yani normal bir klasik orkestranın kemancıları, cellocuları, viyolacıları bile bu eserde bazen kendi enstrümanını bırakıp bambaşka enstrümanlar, bu yeni enstrümanları çalıyor. Vibratonlar, happy drum, log drum, waterphone, daxafon, bayağı uzaylı ses çıkaran bir enstrüman, teremin demin bahsettiğim ve çeşitli makineler vesaire. Şimdi bütün bunların oluşturduğu, eğer Gliese 581G'de bir hayat varsa o sivilizasyonun müziği nasıl olurdu sorusuna cevaben bir fantazi bölümü gibidir. Beşinci bölüm, süpernova. Süpernova bir yıldızın patlaması. Güneş mesela bir yıldız. Yıldızın ölümü şöyle. Büyük bir enerji yoğunlaşması gerçekleştikçe ve sıkıştıkça en sonunda güneş patlıyor. Tabii ki çok muazzam bir enerji, muazzam bir sıcaklık, akıllara durgunluk veren sayılar gerçekleşiyor bu süpernova esnasında. Yazdığım müzikle, ritimlerle bu sıkışmanın, bu enerjinin anlatılması ve patlamasıyla ilgili. Son bölüm, karanlık madde. Biliyorsunuz CERN Enstitüsü, NASA vesaire evrenin nasıl oluştuğunu analiz ediyor. Karanlık enerji, karanlık madde, bunların içindeki tırnak içinde tanrı parçacığı verilen moleküller vesaire. Şimdi karanlık madde hiçbir şeyden maddenin var olmasını açıklayan, maddeyi hissetmediğimiz ama bir karanlığın içinde hissetmediğimiz hale var olan bir maddeden bahsediliyor, bir enerjisi olan.
çekim gücü olan ve dolayısıyla adını karanlık madde koyuyor ve uzun yıllardır bunun üzerine araştırma yapılıyor. Yoktan var etmek. Şimdi Evren Senfonisi'nin, Universe Senfonisi'nin armonik yapısında şu özellik var. Minör tonalite insanı temsil eder. Majör tonalite doğayı, doğa, natürü temsil eder. Atonalite kaosu temsil eder. Ve evrende bizim tabi frekansını duymadığımız evrenin kendi sesi olan çok pes bir re notası da bu senfoninin tamamında var. Yani bütün bu modülasyonlar vesaire bu bölümde biraz daha belirginleşiyor. Majör, doğa, minör, insan, atonalite, kaos, re notası sürekli dipten giden vesaire. Senfoni teriminin insanı da biraz yaşamı temsil eden bir şekilde son akıttığı melodisiyle tekrar re notasına dönerek en başta Big Bang'den sonraki gibi re notasının yani evrenin kendi sesinde, kendi doğasında bitmesiyle sona eriyor.